hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkürler. Romatoloji uzmanı Doktor Selda Ökten bizimle birlikte. Ökten, evet. Selda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz İzmir'den geldiniz herhalde. Vallahi ben 15 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ama kökenim İzmir. Köken yani İzmir değil mi? üniversite Böyle ve bir İzmirli ihtisaslar. havası var. Teşekkürler, evet. Peki romatolojide beslenmeyle ilgili şeyler, romatolojinin beslenmeyle ne kadar ilgili alakalı olduğunu çok aman aman da bilen bir toplum değiliz. Evet, haklısın. Çünkü romatolojinin içten gelen bir hastalık, immün sistem hastalığı olduğunu ve başka hiçbir şeyi etkilemediğini, işte birkaç ilacı olduğunu falan yani biliyoruz toplumu. Öyle Evet. zannediyorduk. Bu öyle değilmiş. Kesinlikle öyle değil. Peki romatoloji ile beslenme arasında ne tür bir ilişki var? Şimdi aslında bu son yıllarda çok daha çalışılmış bir konu, çok daha araştırılmış bir konu ve zaten romatologlar arasında da çok daha yeni benimsenmiş bir konu. Ben de bunun öncülerinden sayıyorum kendimi. Şöyle ki, bağışıklık sisteminin kontrol dışı hareketleri sonucunda otoimmün hastalıklar gelişiyor, romatolojik hastalıklar gelişiyor. Ama sonuçta bağışıklık sisteminin kontrolünü bozan, onu kendi hücrelerine karşı savaş açmasını sağlayan olay nasıl başlıyor? Aslında bu işte asıl cevaplanması gereken soru bu ve bu sorudan yola çıkarak yapılan araştırmalarda evet görülmüş ki genetik yapı çok önemli ama bunun dışında ne yediğimiz, ne yemediğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, strese ne kadar maruz kaldığımız gibi bir sürü faktör var. Yani bağışıklık sistemini bozan bir takım faktörler var ve bunlar arasında da besinler gerçekten çok büyük yer tutuyor. Özellikle otoimmünitede hayvansal proteinlerin bağışıklık sisteminin mekanizmalarını bozduğu ve kontrol dışı hareket etmesine sebep olduğu bilinmekte. Özellikle onlar suçlanmakta. Et, şarküteri ürünleri, özellikle süt ürünleri, peynirler bunların bağışıklık sisteminin mekanizmalarını bozduğu suçlanıyor, söyleniyor. Özellikle de biz bu tarz gıdaları, şarküteri ürünlerini, işte işlenmiş gıdaları, işte sosis, salam ya da işlenmiş eti ve hayvansal proteinleri biraz azaltmalarını istiyoruz hastalarımızda. Enteresan bir şey. Belki söylemişimdir daha önce. Küba'da 7 ile 77 yaş arasında süt ürünü verilmiyor. Öyle mi? Çocuklar ve ihtiyarlar, yaşlılar için süt veriliyor. Onun haricindekiler süt içmiyor. Doğru olabilir. Şöyle, buna dair şöyle de yorumlar var. Aslında insanoğlunun içebileceği tek süt anne sütü. Aslında bütün keçi sütü, inek sütü bunlar alerjenler barındırıyorlar. Sonuçta bizim bağışıklık sistemi hücrelerimizin %80'i, hücrelerin büyük bir çoğunluğu bağırsak çeperinde yerleşiyor. Çünkü bağışıklık sistemi hücreleri her gün yeni gelen gıdalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu yeni gelen gıdaları hep her gün tek tek ayırt etmek zorundalar. Kan dolaşımına içeriye alayım mı, almayayım mı? Hani bu bir toksindir, bunun önünde bir bariyer oluşturayım mı? Bu bir besindir, bunu içeri alayım mı diye tek tek gözden geçiriyorlar. Dolayısıyla ne kadar hayvansal protein alırsanız vücudun tanımadığı, aslında alışık olmadığı yeni DNA ile karşılaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da bağışıklık sistemini çok çok yoran bir şey. Özellikle bol bol yeşillik, bütün sebzeler diyorum, bütün meyveler yıllar, yüzyıllar, milyonlarca yıl içerisinde insan vücudunun alışık ola geldiği ve tanışık olduğu besinlerdir ve doğal beslenme sadece romatolojik hastalıklar için değil, bütün diğer kronik hastalıkların önlenmesinde son derece de önemli. O yüzden özellikle ben romatolojik hastalık yeni tanı koyduğum hastalarımda özellikle ilk 2 ayda bütün bu alerjenlerden uzak, hani oligo antijenik dediğim bir beslenme tarzı öneriyorum. Vegan diyeti gibi düşünün. Bütün hayvani proteinleri, süt ve süt ürünlerini 2 ay boyunca maksimum o şekilde kesiyorum. Veganla vejeteryan arasındaki fark neydi? Seyircilerimiz için ben bunu soruyorum. Vejeteryan sadece Nedir? et yemeyenler, Vegan veganlar hayvansal diğer ürünleri yani de yemeyenler. Et Evet. haricinde Süt ürünleri, onlar süt, bunlar, Süt evet. ve süt peynir, ürünleri, yoğurt peynir, değil mi? yoğurt, Bunlar da evet, dahil. yumurta, evet. Bal dahil mi?
Bal aslına bakarsanız protein kapsamına girmiyor. Daha çok şeker içerdiği için. Ama tabii onu ben tabii kendim de çok vegan olmadığım için çok ayrım noktasından emin değilim ama en azından şekerli bir gıda olduğu için çok da şekerli gıdaları da önermiyorum bu arada. Yeri gelmişken. Peki şimdi benim yeni çıkan bir romatizmam var. 1-2 aydır 3 aydır müzdaribim bundan ve dediğiniz şekilde vegan diyetini uyguladım. Ve vegan diyeti sonunda yani 1 ay belki de 2 ay. Neyle karşılaşmam gerekiyor? Eğer diyelim ki romatizmam azaldı. Evet. Ne yapacağım Şimdi ben? şöyle, aslına bakarsanız tabii ki biz ilaçları da veriyoruz. Ben şimdi sonuçta romatoloji uzmanıyım. Yıllardan beri bu konularda geliştirmiş bir takım ilaçlar var. Ben bu ilaçları da veriyorum başlangıç olarak. Ama sonuçta şöyle işin mantığı, sebebi ortadan kaldırmazsanız verdiğiniz ilaçlarla sadece o an için semptomları baskılarsınız. Temelden bir tedavi gerekiyor ise buna neden olan bütün sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Bunun için de bütün alerjenik ve hayvani proteinleri kesmek lazım. Belirli bir süre sonra hastalığı kontrol altına aldıktan sonra diğer tamamen engellemiş olduğum gıdaları biraz serbestleştiriyorum. Ama şöyle söylemek lazım, aslında bize 1980'lerde öğretilen besin piramidi yanlış. Ya da doğru değil ya da sağlıklı değil. Evet. Gerçekten. Aynen gerçekten. Peki mesela vegan beslenen yani normal hayatında vegan beslenen insanlarda hiç romatizmal ağrı ya denk gelmiyor musunuz? Öyle bir şey var mı gerçekten? Şimdi tabii benim birebir bununla ilgili bir gözlemim yok ama sadece vegan da suçlanmıyor biliyorsunuz. Başka sebepler de var. Mesela ultraviyole var, genetik yapı var. Maruz kaldığımız başka toksinler var Sigara, hani gıdalar dışında. alkol. Sigara var, alkol var. Yani bunlar da sonuçta sebep olabilir. Dolayısıyla hani bir kişiyi izole ederek takip etmek biraz zor ama bu tarz beslenmeye geçtikleri andan itibaren çok hızlı bir toparlanma görünüyor hastalarda. Siz şimdi mesela 2 aylık bir diyet veriyorum diyorsunuz ya, peki o 2 aylık sürenin sonunda neler oluyor? 2 aylık sürenin sonunda biraz serbestleşiyorum ama günlük aldıkları kalorinin %10'unu aşmayacak şekilde işlenmiş gıda ya da hayvani protein alabiliyor. Yani çoğunluğunu yine beslenmenin sebzeler, meyveler, tohumlar, yani tohum dediğim keten tohumu, işte badem, kuru yemişler ama onların kavrulmamış formları, tamamen taze formları. Dolayısıyla tohumlar, yemişler, hani doğada bulduğunuz ağaçtan işte ya da otlardan koparabildiğiniz her şeyin doğal haliyle Rafine olmayan her şey. Rafine Bir hayvansal olmayan her şey, olmayacak, 2 rafine olmayacak. Aynen, çok önemli ve gluten bunların en başında. Eyvah gene çıktı. Gluten yine karşınıza Gene çıktı. Bu gluteni tamamen kaldırmak lazım piyasadan. Gluten gerçekten çok çünkü artık son yıllarda yapılan çalışmalarda böyle kötü beslenme, özellikle fast food tarzı beslenme sonrasında bir takım çalışmalar yapılmış. Mesela 15 tane deneye yedirmişler 2 tane hamburger, kola ve patates cipsi ve 4 saat boyunca ölçüm yapmışlar ve bu kişilerde tamamen iltihap markerlarının yükseldiği görülmüş kanda 4 saat boyunca. Ama mesela bunları yediniz diyelim, velev ki yediniz, çok canınız çekti, yediniz. Yanında bol miktarda yeşillik, özellikle koyu yeşil sebzelerden de tüketmeniz lazım ki yanına bir miktar antioksidan da alabilirsiniz. Yani bu manada son derece önemli. Sigara da çok önemli. Sigarayı da kestirmemiz gerekiyor. Alkol alımını mutlaka sınırlandırmak gerekiyor. Ve hani genel yaşam prensibi hani sadece romatolojik hastalıklar için değil ama kronik hastalıklardan korunmak ve mevcut kronik hastalığınızın geri döndürülebilmesi için de bu şekilde beslenmek çok daha sağlıklı. Çünkü doğal halleriyle yediğiniz zaman bu meyve sebzeleri sadece protein ya da karbonhidrat ya da yağını almış olmuyorsunuz. Aynı zamanda içeriğinde magnezyumunuzu, çinko, işte folat, vitaminlerinizi almış oluyorsunuz. Bir tek hayvansal gıdalardan dışarıda bulundurmamız gereken şey omega 3 içerdiği için balıklar. Özellikle yağlı balıklar. Omega 3 çünkü çok faydalıdır. Yeterince de alamıyorsanız hayvansal protein olarak kuru yemişlerin tamamen kavrulmamış formlarından alabilirsiniz bu omega 3'ü.
Yetmezse de dışarıdan arada bir omega 3 İlle de desteği lazım. balık yemek zorunda değiliz değil mi? Yosunda da var bol miktarda Tabii omega onda 3. da var. İşte kuru yemişlerin kavrulmamış formlarında da var. Ama ben mesela kendim için de ara ara bütün bu destekleri yapıyorum. Yani bir 2-3 ay düzenli destek yapıyorum kendime. Ama dediğim gibi hani beslenmemi de zaten tamamen dikkat ettiğim için bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ama romatizmal hastalıklarda uyguladığım bu yöntemle hastalarımda çok hızlı bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Zaman içinde parametrelerinde bazı serolojik testlerinde de düşme görülüyor hastalarda. Önce o zaman problemi ortadan kaldırıyoruz. Sonra semptomatik olarak baskılıyoruz. Semptomatik baskılamaya gerek yok. Zaten problem ortadan kalkarsa Aynen. semptom kalmıyor. Yani çünkü romatizmal hastalığın göstergesi olan o kan tahlillerinde bile zaman içinde bu düzelmeler görülebilir. Ama benim şöyle bir gözlemim var. Biz toplum olarak da çok alışmışız herhalde. Hastalığınız şu şikayetim var. Tanınız şu ilacı kullanacaksınız. Hastaya sizin yaşam tarzınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İşte şunları yememeniz gerekiyor, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da her gün 20-25 dakikalık bir yürüyüş. Çünkü hareket etmemiz lazım. Yani çok kalorili besleniyoruz. Hareket etmemiz lazım, yürüyüş yapmanız lazım. İşte düzenli uyumanız lazım. Şöyle yapmanız lazım dediğinizde ben diyet yapamam hocam, ben etten vazgeçemem hocam diyenler de olabiliyor. Ama bunun karşılığında iyileşme bekliyoruz. Demek ki aslında kendi tedavimizde daha çok iştirak etmemiz gerekiyor hastalar olarak. Şimdi hep duyarım ben. Yani romatizmam var evladım ne yapayım Allah'tan diyen amcalara ve teyzelere tamam okey romatizmam var ama kalk da bir önce romatoloji uzmanına bir görün. Çünkü bunun diyeti var. Acaba yediğin etten, sütten, yoğurttan olabilir mi Evet. diye artık söylemem gerektiğini çok çok iyi biliyorum. Sevindim. Ben mesela yani en başına tekrar dönmek aklıma geldi de şimdi dışarıda da yağmur yağıyor diye biraz böyle hani romatizmadan hep böyle bahsediyor. Yanlış mıyım değil mi? Böyle hani yarın yağmur yağacak. İşin esprili kısmı tabii ki genelde böyle hani hep O büyüklerimizden. Kemal Sunal'ın katkısıdır. Tabii aynen öyle. Yarın yağmur yağacaktan gelen böyle hani atıyorum böyle romatizmal ağrı sanki dönemsel gibi düşünülür ya o yüzden söylüyorum. Hani böyle sanki onun bir dönemi var ve geçecek kendiliğinden. Öyle gibi değil böyle bir- aslında. Yani bu tamamen bağışıklık sisteminin kontrol dışı hareketi olduğu için hani tedavisiz ya da siz bir şey yapmadan kendiliğinden iyileşmez. O yaşlılardaki eklem ağrıları ya da iklim değişikliğiyle ya da yağmurla olan eklem ağrılarının büyük bir çoğunluğu da kireçlenme ağrısı zaten. Ama hani mevcutta bir eklem problemi olan kişi ister kireçlenme olsun ister iltihaplı romatizma olsun iklimsel değişikliklerden elbette ki ağrının şiddeti değişir. Ama hastalık değişmez. Tamam. Sadece değişen şey ağrının şiddeti. Ama hep orada duracak. İyileştirmezseniz. Tedavi İyileştirmezseniz tabii dönem dönem kendisini hep gösterir. Ama yediklerinizle de bağlantılı olur. Bazen hastalarımın gözlemi oluyor. Yani ben et yediğim zaman ya da süt ya da peynir yediğim zaman çok ağrı hissediyorum. Çünkü onun içerisinde araşidonik asit var etin içinde ve eğer o araşidonik asiti siz vücudunuza aldığınızda yeterli miktarda diğer fito besinlerden almadıysanız iltihap moleküllerinin yapımı artıyor. Bir de şunu eklemem lazım, bu da çok önemli. Mesela zerdeçal, yeşil çay, zencefil, işte kırmızı kapya biber gibi nar suyu. Bunlar özellikle antioksidan içeriği yüksek moleküllerdir ve yani eti yeseniz bile onun diğer yolak yani anti iltihap yönünde çalışmasına yardımcı ve katkıda bulunur. Dolayısıyla her öğünümüzde her gün bu antioksidan içeriği yüksek gıdalardan ya da katkılardan tüketmemiz gerekiyor. Çok enteresan Aynen bilgiler. öyle. Ben romatizmanın beslenmeyle bu kadar Etkili olacağını bence hiç bilmezdim. Yani evet Hiç. hiç inan hiç aklıma gelmez. Karın ağrısı belki mide ağrısı, şişliği falan evet tabii ki falan olabilir ama yani ilk kez ben de duydum. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet, romatizması olanlara müjde diyoruz. Çünkü bence önce bir romatoloji uzmanına uğramanız lazım. Karşımızdaki gibi hem güzel hem de bu kadar bilgili bir romatoloğa mutlaka gidin. Çünkü yediğiniz şeylerden dolayı romatizmanız oluyormuş, olabilirmiş. Aynen. Sayın Serdar Öktemek çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sırada ne geliyor? Hadi bilin bakayım. Hadi izleyelim.